Cześć, tutaj Agata z Turtur Polka w Turcji. Pamiętacie mój film o czystku, o naszej wyprawie do lasu, jak zbieraliśmy czystek? W tym filmie wspomniałam Wam o jednej osobie, która ostatnio stała się, która stała się przyczyną tego, że w ogóle całą rodziną pijemy właśnie magiczne zioło zwane czystkiem. Facet, który od 25 lat zajmuje się naturalnym leczeniem i naturalnym, zdrowym trybem życia i w centrum Alanii posiada swój sklep, gdzie sprzedaje własnej produkcji naturalne kosmetyki, przede wszystkim mydła, olejki i innego rodzaju cuda. W filmie o higienie, jak Turcy dbają o higienę, opowiadałam o mydłach, o naturalnych mydłach tureckich, a właściwie nie opowiadałam, bo za mało zdążyłam Wam o nich opowiedzieć. Stwierdziłam, że w dzisiejszym filmie troszeczkę wejdziemy w ten temat, bo jest to bardzo, bardzo ciekawe. W Turcji ta tradycja produkcji mydeł i w ogóle takie naturalne kosmetyki jest to bardzo rozwinięte, ale no jednak nie do końca popularne. To niby gdzieś się o tym mydełka kupuje, o nich się słyszało, głównie się słyszy o mydle tak zwanym z Aleppo na przykład, o tym czarnym mydle, a tymczasem tureckie mydła naprawdę nie mają sobie równych, są znakomite. My rodzinnie używamy od bardzo, bardzo dawna i właściwie wszystkie kosmetyki stopniowo zamieniamy po prostu na zwykłe tureckie mydło. Więc pokażę Wam, jak to wygląda. Mam nadzieję, że dużo się od naszego bohatera dzisiaj dowiemy. Nasz dzisiejszy bohater też, tak jak wielu Turków, nie wiedział, co to jest czystek. W Turcji ta roślina nazywa się laden w ogóle, ale mało kto o niej słyszał, mało kto ją zna, a on dowiedział się o tym od jakiejś niemieckiej turystki, która zachwycona zobaczyła gdzieś na górskich zboczach, jak przejeżdżała i po prostu zwróciła ją uwagę, kazała zatrzymać auto i po prostu zaczęła zbierać z tych zboczy ten czystek. Powoli jakby to doprowadziło do tego, że on zafascynował się tym ziółkiem. Też wyrabia na przykład mydła z tego, mydła, które zawierają też ten czystek. Ale tutaj pachnie, po prostu pachnie jak w hammamie, albo pachnie jak w łazience, albo w jakimś takim, wiecie, takim naturalnym, ręcznie właśnie robionym mydłem z oliwkowo-laurowy zapach. Tu są wycinki z gazet z wiadomościami na temat naszego bohatera. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cumali. Evet. Çok memnun olduk. Ben de memnun oldum. 5000 yıl önce sabun insan tarafından keşfedilmiş. Burada Mısır'da insanlar, kadınlar yağlı bulaşıkları suda yıkıyormuş. Sodalı suyla reaksiyon gösteriyor yağ ve sabunlaşma oluyor. Sonra Mısırlı ustalar sabunu yapmayı başarıyorlar. Ve sabunun özelliği yaralarda, savaşta çıkan yaraları sabunla dezenfektan olarak kullanmışlar. Ve buradan Selçuklu Türklerine sabun geliyor. Sonra Osmanlı'da sabun yapıyor. Burayı fetheden komutan Alaaddin Keykubat Han bir tane insan öldürmeden Alanya'yı fethediyor biliyorsunuz. Evet. Dağlardan keçilerin kafasına yapıyor ve o da zamanla buradan sabun yapıp dünyaya götürüyor. 5000 senenin kültürü, bugünkü korona dezenfektan yine geri döndü en başta sabun. Aynen. Şöyle başlayalım. Yani siz bu sabun ya da bu doğal kozmetik mi diyelim tutkusu nasıl başlamış sizin hayatınızda? Şimdi doğal kozmetik bir sefer yok, yani piyasadaki doğal kozmetikler bir illüzyon. Ben Almanya'da büyüdüm, 25 sene Almanya'da kaldım. Çok ağır astım hastasıydım. 125 kiloyla buraya geldim, yürüyemiyordum. Sonra bir Alman arkadaşımın tavsiyesiyle bu işlere başladım. Anladım. Sabun vesaire. Sonra iş araştırma boyutuna gitti. Şu an bu elimizdeki sabun 5000 yılın kültürü. Tekrar sabuna geri döneceğimiz kesindir. Evet. Yani en iyi dezenfektandır. Elinizde kalıntı bırakmaz. Hidrik asitler, bebek şampuanları, bunların hepsi bir illüzyondur. Türkiye'de Çukurova Üniversitesi bir araştırma yapıyor. Bir çay bardağını sıvı sabun, bebek şampuanı bunlarla yıkıyor.
o çayda bardaktaki kimyayı 15 litre kaynar su kullanıyor. Yani siz çocuğunuza 200 litre kaynar su kullanmanız lazım ki o şampuanın filmini atasınız. Küçük Little Angel diye bir sabunum var. Yani bununla bir anne çocuğunu günde 50 sefer yıkasın, hiçbir Bir side şey olmaz. efekti yok. Evet, evet. Yani biz burada ticaretten çok bu kültürü Alanya'ya gelen Polonyalılar, Almanlar, bütün dünya insanına buradan göndermek istiyoruz. Bizde mesela baya moda başlıyor, yani doğal kozmetikler. Yani. Şimdi bakın, doğal kozmetik diyorsunuz. Yine söylüyorum, çok özür diliyorum. Yani şimdi her yıl yeni bir krem çıkıyor. Polonya'da da, Türkiye'de de, Almanya'da da. Evet. Yeni krem, bu daha iyi, bu daha iyi. Bir yıl sonra tekrar yeni bir krem çıkıyor. Aynen. Kadınları ilozyona sokuyorlar. Siz kadınsınız. Bizler bakın, bizim bir tişört bir ömür boyu yetebiliyor. Değil mi Bekir abi? Ama bir kadının Allah-u Teala güzel olma duygusu vermiş. Evet. Ama bir Claudia Schiffer'e çıkarıp işte bu krem güzel dediniz mi, o kadın onu almak zorunda. Aynen. Evet. Şimdi bakın, biz kreme alternatif bunu yapıyoruz. Yani benim öyle Claudia Schiffer'e benzeyen bir yönüm yok. Ama 2 tane gözüm var yani, bakın biz... Aman. Ya bunu normalde yazın müşteri oldu mu günde 50 sefer gözlerime sıkıyorum ve bugün çok İçinde iyi. ne var? Tamam. Aha. İçinde Türkiye'nin doğal kaynakları var. Şimdi kremle alakalı söyleyeyim mi? Son bir nokta isterseniz. Dünyanın en güzel yağını alın. Evet. Bunu 70 derece ısıttınız mı yağı öldürüyorsunuz. Yağın içindeki enzimleri öldürüyorsunuz. Evet. Onun için krem sadece bir ilozyondur. Üstünde güzel isimler yazar. Bizim burada yaptığımız ise tabiatla insanı bir araya getirmek. Çünkü insan tabiatı tanırsa tabiatı korumayı öğrenir. Bakın bizim ormanlarımızda şu an piknik alanlarımızı görüyorsunuz. Evet. Çünkü Türkler kendi şifa kültüründen uzaklaştırıldı. Ağacı, bitkiyi tanımıyor. Yani gidiyor, yiyor, oraya çöpe atıyor. Bence Avrupalı daha bilinçli bu konuda. Biz bir misyon insanıyız yani. Biz istiyoruz ki dünyadaki bütün tabii kaynaklar olduğu gibi basit şekilde ürüne dönüşsün ve insanlar bunu kullansın. Evet. Yani bugün 200-300 mark ödenen böyle kremlerde 20 sene önce, 30 sene önce içinde domuz yağı, birkaç damla zeytinyağı çıktı. Her insanın ruhuna göre sabun var. Aroma terapi, ruhsal terapi. Yani siz banyoya girdiğinizde o 5-10 dakikalık şeyde sizi yaylalarda gezdiriyor. Siz bütün stresinizi banyoda bırakıp çıkıyorsunuz. Bir nevi tedavidir. Bakın 350 sene önce Osmanlı bimarhaneler, şifahaneler kurmuşlar. Aynı dönem Orta Çağ Avrupa'sına baksanız çok karanlık. İnsanlar cadılıkla suçlanırken, yakılırken bizim burada insanları su sesiyle, ne bileyim bir ebruyla, sabunla, esens yani aromaterapik yağlarla rehabilite ettik. İşte amacımız bunu tekrar. Ben 25 yıldır bu işte meşgulüm. Nasıl bu işi tam nasıl başladın? Yani nasıl öğrendiniz her şeyi? Ben yürüyemiyordum, nefes alamıyordum. Türkiye'ye geldim, Alanya'ya yerleştim çünkü çocukluğumda mağaraya geliyordum. Burada sağlıktan dolayı yerleştiniz. Tabii ki sağlıktan dolayı yerleştim. Astım hastası olduğu için. Evet anladım. Yani orayı bırakıp buraya yerleştiniz. Tabii. Anladım. Yerleştim ve böyle bir butik yapmaya kalktım. Baktım çalıştığım butikte ölüyorum. Çünkü hepsi sentetik. Evet. Bir Alman bana şey yaptı böyle, hatta bak göstereyim sana. Kitapları getirdi. Dedi ki Cumali, sizin memleketiniz bu 30 senelik bir kitap. Sizin memleketiniz çok zengin dedi. Yani neden bu işleri yapmıyorsun? Evet. Ben de Alanya'da millet biliyorsunuz 6 ay iş yapmaz, kahvede okey oynar. Ben dükkanda aldım bu Alman kaynaklarını okudum. Sonra öyle aradım buldum. Şimdi burada gördüğün her şeyi ben yapıyorum. Evet. Amacım bunu bütün dünyaya götürmek. Evet. Evet, yani bu diş için. Yani. Hepsi diş için. Bu spesifik olarak diş için yaptım. Yani bütün sabunla diş mi yıkayın? Tabii ki. Bu benim farklı bir yöntem buldum. İnovasyon. Yani sabunda inovasyon. İnsan sadece ölmüş insanın ruhunu yerine getiremez. Her şeyi bulacak, sonra kıyamet kopacak. Yani inovasyon her zaman açık insana. Bakın, evet. Lütfen bir koklayın. Gözünüzü kapatırsanız daha net. Kesilmiş yerden koklayın. Bu
Defne gibi bir şey. Ya kısaca Türkiye'nin doğal kaynakları diyorum. Yani bunların işte bir sürü şey var. Bu dent sabunu. Evet. Dişlerinizi Tamam. fırçalıyorsunuz. İçinde ne var? İçinden ne vardan ziyade bu diş fırçalama kültürü nereden geliyor derseniz öyle başlayalım. Ha, tamam. Bakın Avrupa yaklaşık 100 senedir, 120 senedir dişlerini fırçalıyor. Evet. O da şeyden çıkıyor, İngiltere'den. İlk diş fırçasını İngiltere'deki bir mahkum yapıyor. Ağızdan öldüğümüzü biliyoruz. Evet. İnsanlar ağzında birçok bakteri. Onu tükürmeniz lazım. Onu evde yaparsın. Zarar vermez. Deniyorum da. Şimdi dene. Bakın burada bugün diş macunlarında olan tehlike, onların içindeki o malzeme bizi öldürüyor. Bizim buradaki amacımız ağız sağlığını. Bakın eğer siz bir diş macunu alırsanız, bu ağzınızdaki mikropları öldüreceğini biliyorsanız siz mikroptan oluşuyorsunuz zaten. Kendinizi öldürüyorsunuz. Yapmanız gereken 0,1 miligram. Dişlerinizi 80 saniye damaklarınızı fırçalamak, buradaki bakterileri kibarca dışarı atmak. Öldürmek değil. Siz öldürdünüz mü kendinizi öldürüyorsunuz. Deneyeceğim o zaman ben de. Bakalım yani. Valla bu Birkaç ay geçmişin, sonra size geleceğim. bu geçmişin kültürü. Evet, Geçmişten bugüne gelen kültür. Gördüğünüz bütün sabunlar. Yani Örnek mesela birkaç tane gösterebilir misin? Yağ, sabun mesela bunun içinde ne var? Bu ne için? adını Nefelis koydum. Nefelis Gazipaşa'da eski bir Roma şehridir. Biz bu bir sabunla ülkemizin tarihi şehirlerini de tanıtıyoruz. Bu bir yüz peeling sabunudur. Yani yağlı ciltler için özellikle. Bu arada söyleyeyim, yani yağlı cildi, yağlı saçı olan insanlar şekva etmesin. Yani üzülmesin, şikayet etmesin. Çünkü Allah Teala kendi vücudunda losyonunu kendin veriyor. Ama bu olmazsa eksem olursunuz. Bununla ilgili benim şeyim şu olur. Yani kür olarak bir maske. Bir koklayın lütfen. Haftada bir sefer eğer Varşova'da yaşıyorsanız, büyük şehirde bir eşinizin fırçasını alın, tıraş fırçasını. Bunu ısıtın, sabunu alın, yüzünüze güzel daire masaj yapın. Ense, dekolte, hatta cantel bölgeler 3 dakika. 3 dakika sonra sabun kalmayacak. Vücudunuz sabun absorbe ediyor. Tekrar bunu yapıyorsunuz 3-4 sefer. Bütün gözeneklerinizi sabunla dolduruyorsunuz. Böyle soft böyle bir lifle bastırmadan temas etmesi yeterli. Bastırmanıza masaj yapın. Sonra ellerinizle tertemiz olur. Bütün gözenekleri temizler. Akne için bir şey. Ya akne şudur yani bakın. Vardı. Şimdi görüyorum sizin akneyle çok sıkıntınız değil de siz hormon yani tiroid, patiroid bunların yüksek hormon üretim veya düşük hormon üretim şey olur. Bu bazı şeyleri kayısigiller, çekirdekli fındıkları falan yediniz mi? Buradaki fabrika daha çok hormon üretir. Bu hormon vücut tarafından kabul edilmiyor. Fazlasını buradan atıyor. Geliyor, buraya takılıyor gözeneğe. Siz de gidip oynuyorsunuz. Yüzlerini oynamasınlar. Sivilce varsa uzatın elinizi yenge hanım. Şimdi bu kalp meridyanıdır. Eğer bir insan sürekli burada oynuyorsa aynı noktadan birkaç sefer hormon gelirse kraterler kalıyor. Cildi tahrip ediyorsunuz. Şunu bakın buraya böyle pres yapsınlar. 10 saniye. Bırakır. Mesela o nicama desin ya sabuncu Cumali bunu söyledi. İnsanlar aknede tek yapacağı şey beslenme, bir yağlı, junk food vesaire evde yemeği öğrensinler, annelerinin yemeğini, bir de oynamasınlar. Bunu yaptıklarında bu beyne diyor bak oynama bırak diyor. Sonra sabundur vesairedir. Anlıyor musunuz? Anladım. Şimdi size başka bir sabun daha göstereyim. Böyle gençlik sabunu ya da böyle bir ya bunların zaten hepsi aslında öyle. Şimdi şöyle bakın bunlar hem yaraları kapatıyor. Bunlarla hem dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Bunun adı Cumali X. Malcolm X'ten geliyor.
Bunda peeling özelliği var. Oo, çok Saçlarınızı, dişinizi fırçalayabilirsiniz. Fonksiyonlu ürünler. Çok güzel kokuyor. Mehmet amca gel seni de Polonya çıkarayım. Bunun adı Lamos. Yine Gazipaşa'da bir eski tarihi bir şehrimiz. Onu da duydum, evet. Buyurun. Evet. Gözünüzü kapatın öyle koklayın. Ya ben bir şey çıkarım diyorum, belli bir koku, benim bildiğim bitki ama herhalde ben o Siz kadar hangi bilemem bitkileri, yani. hangi bitkileri Ben böyle tanıyorsunuz? sitrus şeyleri seviyorum mesela. Ha, Sitrus şeyleri neden seviyorsunuz biliyor musunuz? Böyle taze... Neden taze- onu sevdiğinizi söyleyeyim mi size? Söyleyiniz. Şimdi eterik yağlarda Hı hı. notlar var. Baş notu, kalp notu, temel not. Evet. Ya, siz biraz streslisiniz, ondan turunçgilleri O seviyorsunuz. zaman hep hayat boyunca... Lavanta mesela, yılan yılan, Yasemin bunları mutlu insanlar sever. Tamam mı? Sen tatlı kokulardan Ay, Yasemin nefret de eder. seviyorum. Allah Allah. Yasemin ve vanilya. Bunu Orman Genel Müdürlüğü'ne bir ara yapmıştım. Biraz orman var, Evet. biraz portakal Biraz var. daha ağır var. Evet. Kokusu. Hı hı. Bunu Bu Paşa diye bir sabun. paşa. Tabii. Hı hı. Hepsi ağız, diş sağlığı, ruh Saç? sağlığı. Saç? Tabii ki, tabii ki. Mesela bu sabun şimdi Polonya'da çok böyle ben de böyle doğal şeyleri çok kullanmaya başladım. Çok seviyorum. Son zamanda bizde böyle sabun şampuanları çıkmaya başladı. Ama sadece saç için üretiliyor. Hani diyorlar ki bu normal sabun saçları biraz şey yapar. Böyle biraz kadın Ya o saçları şey- böyle şey yapıyor. Böyle nasıl söyleyeyim? Şimdi bakın. Parlamıyor o kadar. Tamam yine faydalı da parlamıyor. Böyle güzel görünmüyor. Ama özel sadece saç için sabunla Şimdi var mı? bakın, önceden senin de annen, ninen seni alırdı, dizinde saçını tarardı. Evet. Seninle konuşurdu, senin problemini dinlerdi, sana dua ederdi, güldürürdü. Bugün herkesin elinde bir telefon, duş Aynen. zaruret, duşa gir çık. Şimdi sabun önce açık alanda yok edildi. Dediler ki sıvı sabun en hijyenik bu, sabun kötü. Evet. Bakın biz Müslümanlarda mesela bir tuvalet kültürü vardır, Evet. 1400 senedir. Evet. Biz diyelim suyu elimizle açarız, sağ elimizle açarız, biz sağ elimizle merhaba Evet, deriz, aynen. ekmeği tutarız. Evet. Sol elimizle biz Tuvalet. temizliği yaparız. Hı hı. Anlıyor musun? Diyelim geldiniz, sabun orada, otobüs durağında, otogarda bir sabun. Ne yapacaksınız? Al sabunu suyun altına tut. Sabunda bakteri tutmaz. Elini yıka, tekrar o sabunu suyun altına tut, kullandığın gibi temiz bırak, elini yıka çık. 1 milyon kişi onunla yıkansın. Sabun bakteri iletmez. Ya. Saçlara gelince, saçlarınızı bir hafta sabır eder, sabunla yıkarsanız sabun bütün vücuttan aldığınız diğer malzemelerden zehiri vücuttan atar. Sabunla saçınızı başınızı yıkayın. Saçınızda sabun varken böyle bir çay kaşığı zeytinyağı saçınıza verin, bir balzam gibi. Saç diplerinize masaj yapın. Ondan sonra hatta lifle biraz zeytinyağı. Bakın 30 saniye kolunuzu yıkayın. Stretching yapıyorsunuz. 30 saniye bu. Dişlerinize 80 saniye. Bütün vücut. Duş alın, bir daha sabunlayın. Yağı bir sefer veriyorsunuz. Yine koltuğunuzun altını yıkayın. Deo kullanmanıza gerek yok. Ya siz normal insan olarak terlemeniz lazım. Evet. Şimdi bak, insanların ağzına maskeyi kapattılar. İnsanlar akciğer kanseri olacak. Aynen. Kadınlar göğüs kanseri oldu çünkü bu deolar vesaire. Sadece biraz daha vakit geçirmeniz lazım. Evet. Yani al duş al çık olmuyor yani. Evet, evet. Sabun bak biz bunları paketlemedik. Aha, evet. Küçük küçük. Ne ya? Çünkü 1 kilo sabundan bir çuval çöp çıkarıyorsun. Bu bir sefer açmalı. Burada insan istediği kadar peynir gibi alabiliyor. İnşallah bu sistem. Sonra mesela evde yani diyelim biri çok alır kendime. Evde nasıl bunu yani böyle her yerde bunu saklayabilir mi? Yani bir kutunun Bu içine sabun koysun. bu sabun güneşte durmasın 500 sene. Fareler falan da yer bunu bu arada. 500 sene bu sabun bozulmaz. 500 sene. Bir sabun var, bir özel sabun var. Yani onu Suriye'den bizde Polonya'da çok popüler. Siyah o Aleppo sabunu diyorlar ona. Ya Halep Acaba ona işte ondan ne
Faydası var ya da Şimdi başka sabun dünyanın en büyük problemi sahtekar iş adamları. Bakın Halep'te bir taş üstünde taş yok. Halep'te insan yok. Ama Fransa'da Marsilya sabunları diye hepsi kapandı. Yani sizin aldığınız herhangi bir yerden üretiliyor, Halep şeyiyle satılıyor. Evet. Yani o siyah ya, o sabun siyah, onun mesela ne özelliği var ki ya da başka bir özelliği var Ya mı? Halep sabunu defne tohum yağından üretilir. Zeytinyağı, defne tohum yağıyla. Ama bugün yani dediğim gibi Halep, işte Suriye bildiğiniz gibi. Ama insanlar işte spesifik olarak hep kafada reklama alıyorlar. İnsan tabiatı bilmiyor. İnsan Halep'i de bilmiyor. Evet. Aa, ona söylüyor, iyidir. Biz burayı okul gibi işletiyoruz. İnsanlar önce empoze ediyoruz, hediye ediyoruz, gönderiyoruz. Buraya gelen misafirlere. Sonra insanlar kendi gelip alıyor. Norveç, İsveç, İngiltere, Amerika, her yere gönderiyorum 2 kilo şeklinde. Sorayım, en çok burada kullananlar ne? Defne, zeytinyağı, yani böyle birkaç yani ürün ya da bitki Ya söyler misiniz? şimdi ben 250 çeşit sabun yaptım. Oh, tamam. Yani bana dünyadaki kaynakları ver, 1000 çeşit sabun yapıyorum. Bu önemli değil. Önemli olan fonksiyonlu. Mesela bebekler için 4 tane sabun yaptım. Şimdi önceden bir hasta olduğunuzda sizin Polonya'da nineniz size bir şey yapıyordu. Nine ondan öğrendi. Çay veriyordu. Seni seviyordu. İyileşiyordu bir gün sonra. Ama bugünkü dünyada insanlar kafa kırık. Evet. Vücut ağır metal dolu, parazit dolu. Yediğimiz gıdalar bir işe yaramıyor. Size birçok bitkinin şeyi lazım. Anlıyor musunuz? Evet. Ondan bunlar hepsi böyle. Bu topladığımız, dağlarda topladığımız sistus, Evet. yani laden değil mi? Türkiye'de laden Taş olarak gülü, biliniyor. laden. Polonya'da çok popüler. Şimdi bundan biraz bahsedelim. Yani bu detoksikasyon, yani böyle temizleme yapıyor. Başka Şimdi bir de böyle sistuslu sabun var mı? hepsi, bunların Hepsinin hepsi, içinde hepsi, sistus var. hepsi. Şimdi bakın, sistus bitkisi doğadaki en büyük yenilebilir bitkilerin içinde en yüksek antioksidan değerine sahiptir. Kırmızı şarabı öven doktorlar vardı, Polonya'da da, Türkiye'de de. Kırmızı şaraptaki antioksidan, yani polifenol, Evet. çoklu fenoller %5'tir. Papatya çayında %1'dir. Limon suyunda %1'dir. Evet. Yeşil çayda 8'dir. Bizim siyah çayda %3'tür. Sistus creticus cinsinde 31.3'tür. Antiviral, antitümeral, antibakteriyel. Evet. Yani sistus yaklaşık 3000 senedir orta, yani şeyin, antik çağın eczanesidir. Bugün Alanya'da olsun, Marmaris'te olsun, bütün yerleşim alanlarına bakın. Kalelerin hepsi etrafı sistustur. Evet. Ben 7 yıldır sistusu araştırıyorum. Sistusun bir adı da virüs katilidir. Bütün virüsleri öldürüyor. O zaman korona için. Tabii biz bunun mücadelesini veriyoruz. Türkiye'de 1 milyon ton sistus var. Türkiye'deki 1 milyon sistusla dünyanın yarısı sistus çayı içebilir. Hasta olmaz, grip olmaz. Evet. Buradan Polonya'ya çok selam söylüyorum. Kanserli insanlar, kolon kanseri özellikle, akciğer kanseri, her türlü kanserde sistusu 1 litre günde bir tane limon sıksınlar. Kahvaltıdan yarım saat sonra yudum yudum, bakın birden içmesinler, bunu yudum yudum içsinler. Çayını içsinler bunun. Bugün bebeklerde, hamilelerde, kanser tedavisinde tek kullanacak malzeme sistustur. Ya. Yani insanlar aydınlanması lazım. Evet. Şirketleri gördünüz mü sadece belli bir kalıptan para için görüyorsunuz. Türkiye'de her taraf sistus. Evet. Ama Türkler bunu bilmiyor. Bilmiyorlar, gerçekten bilmiyorlar. Evet. Ya işte bizim amacımız bunu yapmak. Yani insanlara tabiatla barışın ekonomisiyle buluşturmak. Anlıyor musunuz? Türkler şimdi bir bitkiden para kazanırsa ormana gittiğinde onun üstüne çöp atmaz. Ben son olarak, yani burada ilgilenenler olursa ortalama bu mesela sabunların bir şey fiyatları da burada her fiyatlar kilosunu yazıyor da mesela şunun diyelim kaç Ya şey olur? şunu mesela, bu
120-130 gramdır. 45-50 liradır. Bununla tamam. bir ay yıkanırsın. Evet. Yani günlüğün senin 30 Evet. sente geliyor. Ama Tamam. hem sana psikolo görevi yapıyor, meditasyon yaptırıyor sana. Hem temizliyor seni, hem dişini fırçalıyor. Evet, o zaman. Oran talent yani. Sen buradan gönderiyor 2 kilo postaneyle göndeririz. Ha, yurt dışına. Yurt dışına gider, hiçbir sıkıntı yok. Aa, bir hafta süper. 10 günde ulaşıyor. Nasıl iletişime geçerler seninle? Valla Green Body, Ha. Instagram var. Instagram var, Aa, şey var, sosyal harika. medyada. Veririz o zaman bilgileri orada da. Facebook, Instagram. Konuşalım değil mi? Bardzo dobrze, çok iyi demek. Çok teşekkür ederim demek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ha, tamam. Ya też dziękuję bardzo. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi biz de sabunları da şey yapalım. Kullanıyoruz, alalım ya. Şimdi biz de hak ettik herhalde. Teşekkürler. Kesinlikle. Öyle demek şey yapmak istemedim. hayır, Yok hayır. böyle şaka oldu, sadece kamera için oldu. Şunu ayrı paketle. Face peeling o şey. Ben Polonyalarla büyüdüm Almanya'da. Evet. Belki 8 Ben puanı yetişir. burada insanlara bakıyorum. Polonya'ya da çok selam söylüyorum. Eğer yaralar varsa, Evet. yatak yaraları, Aha. insan kaza yapmış, Evet. yatağa düşmüş. Evet. Biz hangi nasyon olursa olsun, biz para almadan bunların yaralarının kapanmasına vesile oluyoruz. Bedava veriyoruz, tamam mı? İstediğimiz sadece dua. Dedik ya. Anlıyor musunuz? Teşekkür ederiz. Yani şimdi hayran kaldık yani. Polonyalılar aynı Türklere benziyor yenge. Benziyor. Niye biliyor musun? Biz mesela Heniek, Grubi, Piotrek, Mariusz halen görüşüyor. Ya. Bunlar yemek yediği zaman bizi yemeğe davet ediyorlardı. Hala var o Bir bizde. gün Var. spiritus içtim. Of. Ya 15-16 yaşındayız Hannover'de. Marius, Heniek tutmuşlar böyle içiyorlar, dedim bu ne lan? Bu dedi spiritus. Dedim oğlum ben Türk'üm, ben de içerim. Bir içtim, astım krizi geçirdim. Beni hastaneye götürdüler. Ama. Yani bizim gibi sıcakkanlı insanlar. Evet. Sen abi kaç yaşındasın, Ben sorabilirsin. 51 yaşındayım abla. Hiç göstermiyorsun. Ben ya. Sistus mu bu? Astım geçti mi senin? bir problem yok. Yok. Szükür ja. O kurczę, jestem po prostu oszołomiona tym wszystkim i tymi zapachami, ale w taki dobry, pozytywny sposób. To nie jest tak, jak idziesz do sklepu z perfumami i po prostu cię wszystko przytłacza, tylko czuję się taka zrelaksowana, bo tam trochę na mnie tych olejków popsikał. I jeszcze na koniec dał mi spray zróżany do twarzy, więc ja go uwielbiam. I nie no, bajka. Jeszcze muszę zaznaczyć koniecznie, że ten film nie jest w żaden sposób sponsorowany. To nie o to w ogóle chodziło. Ja jestem zachwycona tym człowiekiem i tym, co on robi i to, jaką ma misję, jaką ma wiedzę. Więc chciałam pokazać i chciałam po prostu rozpropagować trochę jego działalność, bo w Alanii jest mało znany. To, co robi, owszem, te mydła nie są super tanie, tak jak widzicie. I to nie jest kwestia groszy, ale no coś za coś. Po prostu można zrezygnować ze swoich normalnie używanych kosmetyków, po prostu używać takiego prostego mydła i mieć naturę na wyciągnięcie ręki. A to, gdyby ktoś pytał, to są takie ręczniczki do hamamu, ale też w Turcji używane na plaży na przykład, do wycierania się, to są takie bawełniane peştemal, to się nazywa, takie ręczniczki. Fajna, taka mięsista jest ta bawełna, więc generalnie też polecam, jeżeli lubicie taką tradycyjną pielęgnację, w coś takiego się zaopatrzyć. Są cieńsze i są grubsze. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Dzięki wielkie i görüşürüz.